Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle mohair iplerle ne yapsam diye düşünmenize gerek kalmadan örebileceğiniz, dolabınızın sevdiğiniz parçalarından olacak olan bu kazağı yapıyoruz. Herkese tekrar merhaba. Böyle angora ipten ince iple ve kalın tığla ördüğümüz bir kazak yapıyoruz. Bunun için papatya yarnın angora serisini kullanıyorum ben. 100 gramı 550 metre. Oldukça az ip gidiyor bu metrajı yüksek olduğu için. Önerilen tığ numarası bakın burada 2 numara. 2 milimetrelik bir tığ önerilmiş. Ben 5,5 milimetrelik bir tığ tercih ettim bunun için. Bu şekilde bir görünüme sahip olsun diye. Şimdi ben bu modelin şöyle bir arkasını tamamladım. Ölçülerini vereceğim. Bu böyle geniş salaş ve böyle yanlardan taşan bir model olacak. Arka tarafını bitirdim. Bunu V yakalı yapmak istedim. O yüzden ön tarafını da V yakasını vereceğim kısma kadar ördüm. Bunu yine aynı ipte ama daha küçük bir desende göstereceğim. Şu trabzanlardan oluşuyor zaten. Hani nasıl yaptığım kısmını bilmeyenler için. Bu şekilde şöyle ön ve arkanın dediğim gibi yaka kısmına kadar geldim. Yakayı keseceğimiz kısmı birlikte yapalım istedim. O yüzden burada beklettim. Sadece burayı nasıl yaptığımı göstereceğim. Bakın şurada ipi bağlama yerimi görüyorsunuz. Arka taraf ve önün şuraya kadar olan kısmı, hatta ön şöyle. Önün şuraya kadar olan kısmı için sadece bir yumak kullandım. Şuradaki bu ikinci yumağı yeni açtım. Muhtemelen 2 tane 100 gramlık ve 550 metrelik ise eğer kullanacağınız ip yetecektir. Fazla 2 tane yumak yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü böyle düşükte bir kol olduğu için, şurası böyle dediğim gibi geniş yaptım. Düşükte bir kol olacağı için kol kısmı için de çok fazla örmemize gerek kalmayacak. Şöyle ölçülerini söyleyeyim hemen. Yaptığım modelin önü 74 santim, yani eni 74 santim. Boyu da 47 santim, 46-47 santimde boyu var. Bu aslında salaşlığını göz önünde bulundurursak 38 bedene uygun bir model. 40 beden de giyebilir. Ya biraz böyle standart model gibi ama hani small ya da işte X small 34-36 bedenleri çok oversize kalacaktır. Ama istediğiniz bedene göre de uyarlayabilirsiniz. Kendi sayılarınızı çıkartabilirsiniz. Ben bu ölçülerde kendime göre yaptım. Üzerimde duruşu da videoda gördüğünüz gibi oldu. Şimdi öncelikle başlangıcı nasıl yapıyorum ve üzerine nasıl trabzanları çıkıyorum bunu göstermek istiyorum. 5,5 numara tığım. Tığıma ipimi doluyorum, kilitliyorum. 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Şimdi şu başlangıç kısmını yaparken daha önce benimle birlikte bir şeyler ördüyseniz eğer bu başlangıç kısmını ben böyle zincirlerle değil şöyle halkalarla başlıyorum. Bu şekilde görünüyor. 4 tane zincir çektim başlangıçta. Tığıma ipimi doluyorum. Birinci zincirin içerisine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Halkanın içerisine batıyorum. Direkt halkanın içerisine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane daha halka oldu bakın. Bu birinci halka, bu ikinci halka. 3 tane zincir çekiyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Halkanın içerisine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Üçüncü halkayı oluşturdum. 3 tane zincir çekiyorum. Tığıma ipimi doladım. Halkanın içine battım. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde 4 tane halkam oldu. Bir tane daha yapalım. 3 tane zincir, tığıma ipimi doladım. Halkanın içerisine battım. İpimi çekiyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane zincirle bir üst sıraya çıkıyorum. İşimi ters çeviriyorum. Burada halkaların bir zincirli tarafı var, bir de trabzanlı tarafı var. Ters çevirdiğim zaman trabzanlı taraf altta kalıyor ve zincirli tarafın üstünden çalışıyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Kenar zincirim sabit kalıyor. Kenar zincirimin haricinde 1, 2, 3 tane halkanın içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Sıradaki halkaya geçiyorum. Halkanın içerisine 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde görünüyor bakın. Tekrar sıradaki halkanın içerisine geçiyorum. 2,
3 tane ikili trabzan. Sıradaki halkanın içerisine 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde görünüyor. Ve sonuncu halkadayım. 1, 2, 3. Şimdi sonuncu halkanın içine de 3 tane ikili trabzan yaptım. Başlangıçta bir tane kenar zincirim vardı. Yani 3 tane zincirle çıkmıştım ya burada üst sıraya, şuraya başlarken. Bu tarafta da biterken de aynısını yapıyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Şurada en başta bir halka oluştu bakın. Battığım zincirden, zincirin üzerine battığım trabzandan bir tane ikili trabzan yapıyorum oraya da. Bu hamleyi sadece ilk sırada kenarlar düzgün olsun diye yapıyoruz. Zaten burası başlangıç sırası oluyor. Buradan sonra tamamen trabzanlarla ilerleyeceğiz. 2 tane zincirle üst sıraya çıkıyorum. İşimi ters çeviriyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Tüm trabzanların tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burada arttırma ya da eksiltme yapmamanız çok önemli. Bakın burada son bitirdiğimiz trabzanın üzerine zincirle çıktık. Bu zincir bir tane trabzan sayılıyor zaten. Bir tane ikili trabzan sayılıyor. Şimdi ben sıradaki trabzanın tepesine batacağım. Yani şuraya değil şuraya batmam gerekiyor. Bir tane ikili trabzan. Bütün trabzanların tepesine, tam şuraya bakın. Arasına değil direkt tepesine birer tane ikili trabzan yapıyorum. Burada zaten tığımız büyük, ipimiz ince. O yüzden bu kendiliğinden böyle delikli delikli bir görünüm oluşuyor. Ve örmesi de çok kolay ve keyifli bu şekilde. Böyle bütün trabzanların üzerlerine birer tane ikili trabzan yapıyorum. Burada elinize hiç sıkmanıza gerek yok. Bakın bütün trabzanların tepesine birer tane ikili trabzan yaptıktan sonra şu en sonuncuyu atlamıyoruz kesinlikle. En sonuncusu zincir, trabzan gibi görünmeyebilir. O yüzden şöyle kenarına batıp bir tane ikili trabzan yapıyoruz mutlaka. Şöyle tuttuğumuzda bakın bu şekilde görünmüş oluyor. Modelin bundan sonrası tamamen birbirini tekrar eden sıralar. Tekrar yeni sıraya başlayalım. 2 tane zincirle üst sıraya çıkıyorum. İşimi ters çeviriyorum. Tığıma ipimi doladım. Sıradan gelen tüm trabzanların tepesine birer tane ikili trabzan yaparak sırayı ilerletiyorum. Burada buradan sonrası arka kısım için dümdüz ilerliyor. Ön kısım için de yaka kısmına gelene kadar, yani şu birazdan yapacağımız yaka kesimi kısmına gelene kadar aynı şekilde bu şekilde ilerliyor. Bakın. Şöyle görünüyor. Şöyle uzaktan da göstereyim. Bu şekilde şöyle şu başlangıcını ve başlangıcın üzerine 2 sırayı yapmış oluyoruz. Bu modelin böyle tersi düzü, düz kısmını şuradan anlayabilirsiniz. Zaten ters kısımda şu kendini belli ediyor şuradaki dalgalardan. Bu şekilde görünüyor. Şimdi bu sırayı tamamlayalım. Şimdi sıranın en sonuna geldim. Bakın sıranın en sonunda yine şuradaki trabzanı kesinlikle atlamıyorum. En son trabzanı. Bu çok önemli çünkü şu kenarın şöyle düzgün ilerlemesi için buradaki sıranın başındaki yaptığımız 2 tane zincirle üst sıraya çıkmamız ve en sonunda yapacağımız trabzan kısmı çok önemli. Buraları atlamamanız gerekiyor. Genel olarak model bu şekilde. Dediğim gibi arka tarafını yaparken bunu böyle dümdüz bu şekilde ilerletiyoruz. Şimdi ben kaç tane halkayla başladığımı söyleyeceğim. Verdiğim ölçülere gelmesi için kaç halka yaptığımı söyleyeceğim. 32 tane halka yaptım burada. Yani 32 tane halka, 32 çarpı 3, 96 tane zincir. Bir de başında ve sonunda da zincirler var. Toplamda 98 zincirle başlamış oldum. Burada dikkate almanız gereken şey sadece santim cinsinden ölçüler olmalı. Çünkü hani sizin kullandığınız ip farklı olabilir. Mohair ip bile olsa farklı olabilir. Ya da işte örme şekliniz farklı olabilir ya da işte 5,5 numara tığla rahat öremezsiniz. Daha küçük ya da daha büyük bir tığ numarasıyla ördüğünüz zaman buradaki ölçüler farklılaşacaktır. Yani benim için işte buradaki halka sayısı
buyken sizin için daha az ya da daha fazla halka sayısıyla istediğiniz bedene ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla hani buradaki halka sayısını doğrudan hani bilgilendirme olsun diye söylüyorum. Kendinize örerken bunu kesinlikle halka sayısını değil, santim cinsinden ne kadar halka yapmanız gerekiyorsa o kadar yapıp ona göre ilerlemelisiniz. Şimdi yaka kesimine gelelim. Şimdi arka tarafın ölçülerini söylemiştim. Arka parça şöyle dursun. Ön tarafta da yaka kısmına gelene kadar kaç santim yaptım onu söyleyeyim. Şöyle 32 santim kadar, yakadan yukarısı için de yaklaşık böyle 10 sıra kadar kaç santime denk geliyor onu da söyleyeyim. Şöyle bir 15 santime falan denk gelen bir kısım olmuş oluyor. Şimdi yakayı yapacağız. Yakayı yaptıktan sonra kol kısmına geçeceğiz. Kol kısmının birleştirmesini ve hani ne kadarlık bir mesafe ayırıyoruz kısmını yapacağız. Şimdi yaka kısmını yapmak için buradaki ben kaç sıra örmüşüm? Ya burası yine santim cinsinden verdim ama sıra sayısı olarak da söyleyeyim. Başlangıç sırası dahil 22 sıra ördüm. 23. sırada kesme yapmaya başlayacağız. Şimdi burada kesme için tam ortasını bulmanız gerekiyor. Toplamda 98 yapmıştım. 98 zincirim vardı. Tam ortasını bulacağım. Yani ben baştan itibaren 49 tane trabzan sayacağım. Tam şuraya bir işaretleyici takıyorum. 49. zincire. Yani benim tam ortadan ikiye tam ortadan ikiye böldüğüm yere bir tane işaretleyici takıyorum. Burası V'nin bu tarafa doğru ve şu tarafa doğru gidecek kısmı oluyor. Bu iki tarafın eşit olması gerekiyor. Yani bu tarafta 49 tane, bu tarafta da 49 tane zincirim olacak. Bu ölçülere göre siz burada farklı bir ölçü yaparsanız da tam yarısı olarak düşünebilirsiniz. Ortadan ikiye bölmüş olarak düşünebilirsiniz. Şimdi burada şöyle 49'a kadar geldim ya zincirde. Şimdi her sırada biterken yapacağım. Dolayısıyla 47 tane zincirimi yaptım. Yani 47 tane trabzanımı yaptım. 48. trabzan ve 49. trabzanda kesme işlemi yapacağım. Tığma ipimi doluyorum. Trabzanın ilk ikisini çekiyorum. Diğer ikisini çekmiyorum, bekletiyorum. Tığma ipimi tekrar doluyorum. Trabzanın son ikisine batıyorum. İlk ikisini çekiyorum. Tığımda 3 tane ip var. Üçünü birlikte çekiyorum. Yani buradaki 2 tane trabzanı tek trabzana düşürmüş oluyorum. 2 tane zincirle üst direğe çıkıyorum. İşimi ters çeviriyorum. Burada şöyle yapacağız. Metot olarak söyleyeyim. Yakanın bu tarafını, şimdi burada hep böyle gidip geliyorduk ya, yakanın bu tarafını öreceğiz. Bu kısmı bitecek. Sonrasında bu kısma geçeceğiz. Buradaki o yüzden kesmeleri yapa ilerleyeceğiz. Şimdi burada benim 2 tane trabzanı tek trabzana düşürdüm. İşimi ters çeviriyorum. 2 tane zincirle üst direğe çıktım ya. Burası artık tek trabzan. Burada 2 tane trabzan var ama burayı tek gibi görüyoruz. Tığma ipimi doluyorum. Hemen sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. Ve sıranın sonuna kadar bu şekilde yine trabzanların üzerine trabzan örüyorum. Burada zaten şöyle bakın, şu V'lik oluşmaya başladı böyle. Buraya doğru gitmeye başladı. Burada kestiğimizin üzerine 2 tane zincirle üst direğe çıktığımız bir tane trabzan sayıldı ve tekrar şuraya batmadık. Buradaki püf nokta bu. Yani burayı 2 tane trabzan değil tek trabzan olarak düşünmemiz gerekiyor ve dönüş sıralarında genellikle şu V'yi anlamış oluyoruz. Şimdi sıranın en sonuna kadar, yani yan tarafa denk gelen yere kadar örmeye devam ediyoruz. Aynı şekilde bütün trabzanların üzerine bir trabzan yaparak. Şimdi sıranın en sonuna kadar tamamladım. Şimdi burası şu kenar kısmım zaten. Burada hiçbir şekilde kesme işlemi yapmıyorum. 2 tane zincirle üst sıraya çıktım. Şimdi tekrar kesme sırasındayım. Dönüş sıralarında değil, gidiş sıralarında kesme yapıyorum. Yani şuraya doğru ördüğünüz zaman kesme yapıyorsunuz. Şimdi burada son 2 zincir kalana kadar örüyorum. Yani şuraya kadar öreceğim. Şu son 2 zincir yapacağım yere, yani normal şartlarda kesme yapmasam trabzan yapacağım son 2 trabzanın üzerine gelene kadar örüyorum. Yani şuraya kadar öreceğim. Şurası dahil. Son ikisine geldiğimde kesme işlemi yapacağım. Şimdi dediğim yere kadar geldim. Bakın normalde bir buraya bir tane de şuraya trabzan yaparak bitirecektim. Şimdi burada kesme işlemi yapıyorum. Tığma ipimi doladım. Sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapar gibi tığımda 2 tane ip bırakıyorum. Tığma ipimi tekrar doluyorum. Sıradaki
trabzan yapacağım yerin tepesine batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Tığımda 3 tane ip var. Üçünü birlikte topluyorum. 2 tane zincirle üst sıraya çıkıyorum. Şu an burada kesme işlemi anlaşılmıyor. Dönüş sırasında, yani şu an yapacağımız sırada anlaşılacak. Tığıma ipimi doluyorum. 2 tane zincirle üst sıraya çıktım. Burası artık burada yaptığım 2 tane görünen trabzan artık tek trabzan, tek tepesi var bunun. O yüzden sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. Bir tane ikili trabzan ve onun devamında gelen trabzanların tepesine de birer tane ikili trabzan yapıyorum. Şu an ön tarafa döndürdüğümüzde bu V'yi daha net göreceğiz. Bir de şöyle V olan bir yaka olmuş oluyor. Ben bu yakayı çok derin bir V yapmadım. Zaten derin bir V yapma niyetinde değildim. Eğer isterseniz siz buradaki yakayı, hani buradaki V size az geliyorsa daha derinden de başlatabilirsiniz. Ama hani bu model için ve bu modele ekleyeceğim aksesuarlar için bence şu yaka çok tatlı olacak. Burayı bitimine kadar devam ettireceğim. Yani bazı modellerde, daha önce yaptığımız bir süveterde belli bir yere kadar yapıp sonrasında kesmeyi bırakmıştık ve düz örmüştük falan. Burada tamamen şuraya kadar, son sıraya kadar kesme işlemine devam edeceğim. Şimdi burası böyle. 2 sıra boyunca kesme yapmış olduk. Sonrasında burada dikkat etmeniz gereken şey hep bitişlerde kesme yapmanız. Yani şuradan başladık, buraya kadar geldik. Yani şu işaretleyiciye doğru yaptığımız sırada kesme yapıyoruz. İşaretleyiciden kenara doğru olan yerde bir kesme yapmıyoruz. Eğer yanlış yaparsanız kesmeleri 2 kere üst üste kesmiş olursunuz ve böyle çok yamuk yamuk bir model olmuş olur yaka kısmı için. Burayı bu şekilde yapmanız gerekiyor. Şimdi diğer tarafı da yaparken diğer taraftan da şu kenardan başlayıp buraya doğru geliyoruz. İpi kesip tekrardan bağlayacağız buraya. Buradan trabzanla bağlanıp şuraya doğru geliyoruz ve burada son 2 kalan yere kadar örüp son 2 kalan yerde kesme yapıyoruz. Aynı şurada yaptığımız gibi. Orayı tekrar göstermeyeceğim, tekrar olmaması adına. Burasıyla bu diğer taraf aynı. Yakanın kesme kısımlarını bitirdikten sonra, yani yakanın da şu V kısmını bitirdikten sonra dikiş ve kol kısmı için tekrardan devam edeceğiz örmeye. Ben şimdi her iki tarafında V kısmını bitirdim. Buradan yaptım, bir de şu taraftan yaptım. Toplamda 10 sıra kadar ördüm şu kısmı. Üst kısmını dikeceğiz. Yani şu kısmını şöyle dikiş yapacağız sonrasında. Şimdi kol kısmını çıkmayı göstereceğim. Bunun için buradan omuz kısmından ne kadar bir kol boşluğu bırakmak istiyorsunuz onu önce belirlemeniz gerekiyor. Burası, şuradaki ölçü benim için böyle 20 santim falan yeterli olacak. Burasıyla şuradaki şu V'ye başladığınız, yani yakaya başladığınız yer eşit olmak zorunda değil. Yani şuradan itibaren bırakmak zorunda değilsiniz ki zaten hani burası çok küçük bir kol boşluğu olur. Ben şöyle bir 20 santim falan yaklaşık olarak şöyle omuzdan itibaren ben bir 20 santim kadar boşluk bırakacağım. O da şuraya filan denk geliyor 20 santim. Bu da kaç sıraya denk geliyor onu da söyleyeyim size. Toplamda 13 sıra kadar bir kol boşluğu bırakacağım. Sonrasında kol kısmına çıkacağız. Şimdi burası ile ilgili şöyle yapıyorum. Şu üst kısmının dikişini en son yapacağım. Siz şu anda da yapabilirsiniz, fark etmez. Ya bu benim tamamen kişisel tercihim. Önce burayı dikip sonrasında da kolu çıkmaya başlayabilirsiniz. 13 sıra sayıyorum. Arkadan da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Arka taraftan da eşit olduğuna emin oluyorum. Hem arka taraftan hem ön taraftan 13 sıra bıraktığıma emin oluyorum. Şöyle denk gelmesi gerekiyor zaten. Şimdi bunun da şu alt kısmını, altta kalan kısmı dikmeyeceğim. Burayı kurdeleyle birleştireceğim. Kolu çıktıktan sonra şöyle bir, şu kalınlıkta bir kurdelem var. Bu kaç kalınlıktaymış? 20 milimetre kalınlığında bir kurdeleymiş. Şöyle bir markanınkini almışım. Şu şekilde şöyle bir kurdele. Şimdi ben bu kurdeleyle böyle zikzak 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 yaparak en altta da fiyonk, yani şu tam bele denk gelen kısma da şöyle fiyonk olacak şekilde
Bununla yapacağım. Yani dikiş yapmayacağım da böyle kurdeleyle birleştireceğim alt kısımlarını. Eğer siz kurdele yapmayacaksanız buradan itibaren şu işaretleyici koyduğunuz yerden itibaren alt tarafı da dikebilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ediyorum. Şimdi kolu nasıl çıkacağız onu göstereceğim. Kol için 1-2 sıra yapacağız. Sonrasında zaten diğer kolu da aynı şekilde yapacağımız için diğer kolu da yapıp sonrasında şu birleştirme kısmını fiyonkla yapacağız. Omuz kısmının karşılıklı iki tarafındaki şu kalan iplerini şöyle birbirine bağlıyorum. Burası tamamen olsun, bana bir bağlantı noktası olsun diye. Eğer buradaki dikişi şu an yaptıysanız, siz omuz dikişini daha öncesinde yaptıysanız kolu çıkmadan önce, buna böyle bir şeye zaten gerek yok. Bu zaten bağlantı noktası dikişle birlikte oluşmuş oluyor. Ben şöyle bağlantı noktası oluşturma adına ipleri birbirine bağladım. Tığma ipimi alıyorum. Bir tane kilit zincirimi çekiyorum. Tığma ipi tekrar doluyorum. Şimdi işaretleyici taktığım iki taraf var ya, bir tarafına tığımı geçiriyorum. Bir diğer tarafa geçiriyorum. İşaretleyiciyi taktığım diğer tarafa geçiriyorum. Tığıma ipimi çekiyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yani ben iki tarafı birleştirerek bir tane ikili trabzan yapmış oldum. Şöyle bir orta trabzanı elde etmiş oldum. Şu an bu işaretleyiciyi çıkarttığımda da bu iki parça birbirinden ayrılmayacak. Şimdi tığıma ipi tekrar doladım. Buradaki trabzanım, bir tane ikili trabzanım hep olacak. Orta trabzan çünkü o. Her boşluğun içerisine ikişer tane ikili trabzan yapıyorum. Her kenar trabzanın içine yapıyorum bunu. Bu şekilde. Zaten şurada görüyorsunuz, bakın, kenar trabzana, kenar trabzan. Yani kenar trabzan dediğim kenarda kalan trabzan anlamına geliyor zaten. Böyle ikişer tane ikili trabzanlar yaparak kolu çıkıyorum. Şimdi burada kolu yaparken en önemli nokta, bir başlangıç noktamız, az önce yaptığımız bir tane trabzan. Bir de omuz kısmı kritik bir kısım ilk sıra için. Sonraki sıralarda zaten onların üzerine, mevcut trabzanların üzerine birer tane daha trabzan yapacağımız için diğer sıralarda bu kritik bir adım değil ama ilk sırada kritik bir adım. O yüzden omuz kısmına kadar gelelim. Omuz kısmını da ayrıca bir göstermek istiyorum. Burada da yine elinize olabildiğince gevşek tutabilirsiniz. Zaten tığ numaramız kalın, ipimiz ince. Şimdi burada da en sonuncu kenar trabzanın içine de 2 tane trabzan yaptım. Bakın şu an bu şekilde görünüyor. Şimdi şu ortada kalsın. Aynı şu başlangıçta yaptığımız gibi tığımıza ipimizi doluyoruz. İşte bir tane ön taraftaki trabzanın tepesine batıyorum. Bir tane karşı taraftaki trabzanın tepesine batıyorum. İpimi çekiyorum. İkisinin birden içinden çekiyorum. Ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu da benim omuz kısmı için orta trabzanım olmuş oluyor. Bir tane burada ikili trabzanım var. Bir tane de şu kolun altında ikili trabzanım var. Geri kalanların tamamı her bir trabzanın içine, kenar trabzanın içine ikişer tane yaparak ilerliyor. Tığım ipimi doladım. Şimdi sıradan tekrar bütün trabzanların içine ikişer tane ikili trabzan yapıyorum. Bu bağladığım ipleri de böyle arkadan yürütüyorum. Sonradan kesmem gerekmesin diye. Şöyle görünüyor, bakın. Burayı diktikten sonra zaten burası bir bütünlük oluşturmuş olacak, omuz kısmı. Şimdi bunu şu başlangıç noktama kadar, yani kol altıma denk gelen kısma kadar aynı şekilde tüm kenarlarına içine ikişer tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Şimdi en sona kadar geldim. Yani başlangıç noktama kadar geldim. Burada başlangıç noktasında iki tarafı birleştirerek bir tane ikili trabzan yapmıştık. Tam şu başlangıç noktasında. Buradaki ikili trabzanın tepesine bağlanıyorum. Tığımı kaydırma yöntemiyle çıkarıyorum. 3 tane zincirle üst sıraya çıkıyorum. Tüm trabzanların tepesine birer tane ikili trabzan yapıyorum. Bundan sonrası için. Bütün trabzanların üzerlerine şu en yanındaki trabzandan başlayarak hiçbir trabzanın tepesine atlamadan her bir trabzanın tepesine birer tane ikili trabzan yapıyorum. Burada kritik nokta, bundan sonraki sıralar için söylüyorum, hiçbir trabzanın tepesine atlamamak.
Burada işte atlarsanız model küçülebilir. Fazladan yaparsanız böyle kol gitgide büyüyebilir veya işte bir büyür bir küçülür gibi olur. Burada bütün trabzanların tepesine tam şu noktaya bakın. Aynı modelin geri kalan her yerinde yaptığımız gibi aralara değil trabzanların tepe noktalarına birer tane ikili trabzan yapıyoruz. Burada ipimi kaydırma yöntemiyle bağlayıp 3 tane zincir çektim ya, bu 3 tane zincir yine aslında bir tane ikili trabzan sayılmış oldu. Bitirirken tekrar buradaki 3 tane zincire bağlanacağız ve üst sıraya tekrar 3 tane zincirle çıkacağız. Yani aslında buradaki şu 3 tane zincir, yani bir tane ikili trabzan kolu ördüğümüz süre boyunca sürekli devam edecek. Aynı şekilde buradaki de, şimdi burada da bunun üzerine bir tane ikili trabzan yapacağız ya, buradan her bir zincirin her bir trabzanın üzerine birer tane ikili trabzan yaptığımız için. Burada da bir tane ikili trabzan yapacağız. Burası tek olarak değil, bundan sonraki sıralarda normal bir tane ikili trabzan olarak hayatına devam edecek. Ama şu başlangıç noktasında burasını unutmamamız gerekiyor. Yani buraya bağlanıyoruz. Üst sıraya çıkmak için 3 tane zincir çekiyoruz. O da bizim başlangıç zincirimiz olmuş oluyor. Bütün kolu bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Şimdi sıranın sonuna kadar geldim yine. Kol altına olan kısma kadar son trabzanımı yaptım. Bu 3 tane zincirin üçüncüsüne batıyorum. İpimi çekiyorum ve kaydırıyorum. Bu sırada tamamlandı. 3 tane zincirle üst sıraya çıkıyorum. Tüm trabzanların üzerine yine bir tane ikili trabzan yaparak yeni sıraya başlıyorum. Kol nasıl görünüyor onu bir göstereyim. Ördükçe, ilerlettikçe şöyle bir kısmı öne gelsin. Kol böyle bu şekilde. Bu kolu ne kadar sıra kadar, yani kaç sıra kadar bu şekilde yapacağınız tamamen sizin modeli ne kadar bu kol uzunluğunda istediğinize bağlı. Eğer ki bu modeli hiç kol yapmazsanız da bu bir süeter olur. Süeter olarak da kullanabilirsiniz. Şu an buradaki kaç sıra yapacağınız tamamen sizin ne kadar bir kol uzunluğu istediğinizde bağlı olarak değişir. Ben kaç sıra yaptım ve kaç santim yaptım kısmını da söyleyeceğim. Zaten bu düşük kol bir gövde ördüğümüz için bu kaza kol kısmı da çok fazla sıra gerektirmeyecektir diye düşünüyorum. Ben her iki taraftaki kolu da ördükten sonra toplamda kaç sıra ve kaç santim kol ördüm söyleyeceğim. Sonrasında da kurdelelerin takılışını yapacağız. Tamamlamış olacağız. Şimdi ben modelin kollarını ve omuz dikişlerini tamamladım. Kollar için kaç sıra yaptım onu söyleyeyim. Kaç sıra ve kaç santime denk geldi. Toplamda 11 sıra yaptım kol için. Bu yaptığım 11 sıra sadece şu kol çıktığım yeri görleyeceğim, ölçeceğim şu an. Toplamda 17 santim kadar oldu. Omuzdan itibaren, yani şuradaki şu V'nin bitiminden itibaren, boyun boşluğundan itibaren kaç santim oldu onu söyleyeyim. Çünkü düşük kol olduğu için böyle kol toplam, yani kol aslında şuradan falan başlıyor. Şöyle toplam söylemem gerekirse de 44 santim kadar da burası var. 44-45 santim kadar yaklaşık olarak. Buradaki genişliği zaten birlikte ölçmüştük. Tekrar söyleyeyim. Şöyle 19-20 santim kadar buranın genişliği var. Şuradaki V kısmının yüksekliğini tekrar söylemek istiyorum. Yani şuradan itibaren şu ense kısmına kadar olan yeri. Çünkü üzerinizde bu dökümde durmasını, yani aynı dökümlülükte durmasını istiyorsanız buradaki ölçüler kritik. Şöyle 14 santim kadar da burası var. Tabii bu benim beden ölçülerime göre. Yani burada sizin üst gövde ölçüleriniz daha farklı olabilir. Siz kendinize göre mutlaka, ben bu ölçüleri söylüyorum ama bu ölçüleri kendinize göre uyarlamanızda fayda var mutlaka. Yani birebir aynısı değil de kendi bedeninize göre bakmanızda fayda var. Şimdi ben şu koldan alt tarafını, yani kolun alt tarafını, şu kol altından bele kadar olan kısmı dikmedim. Şimdi burası için şöyle bir kurdeleyle bağlama yapacağım demiştim. Şimdi onu göstereceğim. Ama eğer ki siz böyle kurdeleyle yapmak istemezseniz burayı da normal bir şekilde dikebilirsiniz. Ben şu omuz dikişlerini yaparken, şuradaki dikişleri yaparken yine aynı ipi kullandım. Ördüğüm ipi kullandım yine. Ve normal iğne iplikle diktim. Burada farklı hiçbir işlem yapmadım. Şöyle dümdüz bir şekilde diktim bakın. Burada dikişi yaparken çok böyle kastırmadan dikmenizde fayda var. Şöyle düzgün durması için çok böyle sıkmadan
dikmenizde fayda var ama çok da geniş bırakmayın ki bu aralarda delikler oluşmasın. Şimdi şu alt kısmı, kol altından etek ucuna kadar olan kısmı kurdeleyle bağlayacağım. Buradan böyle ayakkabı bağlar gibi zikzak zikzak geçirip en alttan da fiyonk yapacağım. Toplamda 185 santimlik uzunlukta şöyle kurdele kestim. Muhtemelen bu fazla gelecek ama en alttan şu kurdelenin boyutunu ne kadar yapmak istediğimi şu anda bilmiyorum. Biraz böyle yaparak karar vereceğim. Şöyle 185 santimlik kestim. Hemen diğer tarafı da aynı ölçülerde kesiyorum ki farklılık olmasın. Şöyle 2 tane kestim. Şimdi bir tarafı birlikte yapalım. Şöyle kestiğimiz kurdeleyi kol altını şöyle önümüze alıyoruz. Tam böyle bu şekilde duracak şekilde bize doğru. Ve kestiğimiz kurdeleyi kol altının bir sağ tarafından geçiriyoruz. Biraz çekiyorum. Sonrasında eşitleyeceğim. Bir de sol tarafından geçiriyoruz. Burada şöyle bir görüntü oluşacak. Bu noktada kurdeleyi eşit olup olmadığını kontrol edin. Yani kurdelenin şu en alt kısmındaki şu iki kısmı eşit olmalı. Eşitliyorum çekip bir taraftan. Ve böyle hafif kabarık bırakarak kurdeleyi yapmaya başlayacağız. Şimdi ben şöyle kurdeleyi böyle çok sık 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 yapmak istemedim. Şöyle birazcık geniş aralıklarla çaprazlar yapmak istedim. Şimdi hemen bir altındaki boşluktan alttan geçiriyorum, üstten çekiyorum. İpi üste almak istediğim için. İpim bundan sonrası üstten devam edecek çünkü. Hemen onun karşılığına gelen yerde de alttan geçirip üstten çekiyorum bu şekilde çapraz olarak ve ipim artık yukarıda. Şimdi buradan sonra böyle çapraz çapraz yapmaya devam edeceğim. Aynı ayakkabı bağcığı yapar gibi. Sağ taraftakini aldım. 1, 2, 3. Dördüncüsüne batıyorum. Alttan yukarıya çıkartıyorum ipimi. Diğer taraftakini de aldım. Yine aynı şekilde sayıyorum. 1, 2, 3. Dördüncüye ipi alttan geçiriyorum ve üstten çıkartıyorum. Burada ipi böyle düzelte düzelte çıkarmanızda fayda var. Bu şekilde böyle çapraz görünecek. Yine sağ taraftayım. Sağ taraftakini alıyorum. Yine 1, 2, 3 tane sayıyorum. Dördüncüsüne ipimi alttan geçiriyorum. Yukarıya çekiyorum. Bu taraftakini de aynı şekilde 1, 2, 3 tane sayıyorum. Dördüncüsüne ipimi alttan geçiriyorum ve çapraz yapıyorum. Yan taraf bu şekilde görünüyor. Şimdi bu taraftayım yine. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüsüne şöyle alttan geçiriyorum. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüsüne ipimi şöyle alttan geçiriyorum. Ve sonuncu artık 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüsüne ipimi alttan geçiriyorum. Aynı şekilde karşılık gelen yere de 1, 2, 3 tane sayıyorum. Dördüncüsüne ipimi geçiriyorum. Şöyle çaprazlamış şekilde öyle görünüyor. Siz buradaki şu bağcıkları isterseniz daha sıkı ya da yani daha sık sık ya da daha geniş geniş yapabilirsiniz veya yapmayabilirsiniz. Hani doğrudan dikebilirsiniz. Şimdi en alta geldiğimde de en altta sarkan ipimi şöyle iki tarafını da şöyle yaptım. Ve birbirinin içinden düğüm atıyorum. Ve bir düğüm daha atıyorum. Modelim tamamlanmış oluyor. Bence çok tatlı bir hava kattı. Diğer tarafını da bu şekilde yaptıktan sonra model tamamlanmış oluyor. Ben bu model için toplamda şu yumaklardan 1,5 kullandım. Yani bu ikinci yumağı açtım ama ikinci yumaktan yarım falan gitti. Yani 100 gramlık bir yumaktı bu. Ve 1,5 yumak kullandım. Toplamda metrajı yüksek, başlıkta da söylediğim gibi metrajı yüksek bir ip olduğu için oldukça az ip kullandım diyebilirim. Bu kol uzunluğunu daha uzun da yapabilirsiniz. Ben şu yarıda kalan kolları çok seviyorum. O yüzden bu şekilde kullanmayı tercih ettim. Dilerseniz hani çok düz oldu biraz daha süsleyeyim derseniz bu kurdeleden, şu yaptığım kurdeleden şu kol içlerine de şuralara da böyle şerit olarak geçirip kurdele yapabilirsiniz. Hani o da yine bir ayrı bir hava katar veya aynı şekilde yakaya
geçirip yapabilirsiniz. Hani buradaki kurdelelerin devamlılığını isterseniz. Bana bu kadarı yeterli oldu. Genel olarak modelimiz bu şekilde diyebilirim. Duruşu da bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar dilerim. Bitmiş ürünlerinizi benimle Instagram üzerinden de paylaşabilirsiniz. Bu videoların devamlılığı için beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.